Yıllar önce Prenses Diana'nın ölümü hararetli bir şekilde tartışılırken İngiliz gazetelerinin birinde sert bir ifade vardı. İngiliz sarayına akraba olan aşk romanlarının ölümsüz yazarı Barbara Cartland'a göre kraliyet ailesinin işi şimdi bitmişti. Bu sözü o zaman söylemesinin sebebi Prenses Diana'nın kraliyeti tekrar İngilizleştirebilecek olma ihtimaliydi. Diana'nın İngiliz olan anne ve babası o henüz 6 yaşındayken boşanmış ve ayrı evlilikler yapmıştı. Kraliyet ailesinin Alman kanı Diana ile temizlenebilirdi ama artık o ölmüştü. Arkasından yas tutmak bu durumu değiştirmeyecekti. Evet, İngiliz sarayında uzun zamandır Almanlar oturuyordu ve bu değişecek gibi değildi. 1837-1901 yıllarında tam 64 yıl hüküm süren efsanevi kraliçe Victoria'nın aynı zamanda kuzeni de olan Alman prensi Albert ile 1840 tarihinde evlenmesi İngiliz kraliyet ailesini zaten var olan Alman kanına biraz daha yakınlaştırmıştı. Dolayısıyla İngiliz kraliyet ailesinin kanı iyice Almanlaşmıştı ki bir İngiliz geline, üstelik 300 yıldır bir veliahtla nikahlanan ilk İngiliz kanı taşıyan geline pek de sıcak bakması normal değildi. Şimdi İngiliz kraliyet hanedanına asıl Alman kanı karıştıran dönüm noktasının hikayesine geçelim. Aslında Kraliçe 2. Elizabeth'in büyük dedeleri Almanya'dan getirilip İngiliz tahtına oturtulmuştu. İngiltere kraliyet soyu bizim Osmanlı hanedanı gibi tek bir soy çizgisinden gelmezdi. Kraliyet Norman hanedanı, Anjou hanedanı, Lancaster hanedanı, York hanedanı, 1. Elizabeth'le sona erecek Tudor hanedanı, Stuart hanedanı, Hollanda kökenli Orange hanedanı ve halen iş başında bulunan Hanover hanedanı gibi pek çok hanedan tarafından yönetilmişti. Bunun da ilginç bir öyküsü var. Stuart hanedanının son üyesi Kraliçe Anne tahtta bir varis bırakmadan ölmüştü. Bu durumda esir krallardan 1. James'in Protestan olan torunlarından Hanover'da sevgili atalarıyla birlikte yaşamakta bulunan George tahta davet edildi. Ne var ki Hanover elektörü olan George, 1. George adıyla İngiltere tahtına davet edildiğinde tek kelime İngilizce bilmiyordu. İşin garibi öğrenmeye niyeti de yoktu. Gerekiyorsa Başbakan Sir Robert Walpole ile Latince konuşuyordu. Ne İngiltere hakkında bir şey biliyordu, ne İngiltere'yi seviyordu, ne de bu ülkeyi öğrenmek istiyordu. Üstelik kendi şehrini bırakıp da Londra'ya taşınmaya hiç mi hiç gönüllü değildi. Uzaktan yönetirim derdindeydi. 54 yaşındaydı, beni kendi halime bırakın, Hanover'ın güzel tabiatı içinde geçireyim ömrümü diyordu. Yemekten ve içmekten hoşlanıyor, vaktinin büyük bölümünü yemek ve içki masasında geçiriyordu. Piposunu tüttürüyor, kumar, iskambil oynuyordu. Saraydaki Alman kadınlarla vakit geçirmekten, İngilizleri konu alan karikatürleri okumaktan zevk alıyordu. Zorla tahta geçirildiğinde yeni kral dillerini anlamadığı bakanlarına bir türlü güvenememişti. Onlardan sürekli kuşkulanıyordu. Aynı durum sonra yerine geçen 2. George için de geçerliydi. Ancak İngiltere'de yetişen ve eğitim gören 3. George iledir ki İngilizce bilen ve kendisini İngiliz hisseden Hanover hanedanı mensubu bir kral tahta çıkmış olacaktı. Hatta şunu söylemek gerekir ki İngiltere'de başbakanın yani Prime Minister'ın yetkisini güçlendiren olay da Kral 1. George'un İngiltere'ye ve devlet işlerine böyle uzak tavrıdır. Yani İngiltere'de demokratik sistemin gelişmesi başta kralın devlet işlerine karışmaya gönüllü olmamasından mecburen başbakanın üzerindeki sorumluluğun artmasından gelişmiştir. İşte rahmetli Kraliçe 2. Elizabeth 6. George'un kızıdır ki o da 5. George'un küçük oğludur. 5. George da 7. Edward'ın oğludur. O da 3. George'un kızı Victoria'nın oğludur. 3. George ise bahsettiğimiz Hanover'dan getirilen bu Alman 1. George'un oğlu oluyor. Bunlar babadan oğlu nesil herhalde, bu anası orospu babadan oğlu nesil herhalde bunlar. Yani çok özür dilerim, anası bunlar babadan oğlu nesil galiba, bunlar hala değişmemiş. Benim zamanımda da böyleydi, halen böyle yani. Biraz karıştı galiba. Yani özetle bunlar babadan oğula nesil Almanlardır. Bahsettiğimiz gibi Alman kökenli olan Kraliçe 2. Elizabeth'in asıl adı Elizabeth Alexandra Marie Winston'dur. 21 Nisan 1926 tarihinde doğmuştur. Doğduğunda İngiliz Milletler Topluluğu üyesi, 53 ülkeden 14'ünün varisidir. Kraliçe olduğu zaman aynı zamanda topluluk başkanı ve İngiltere Kilisesi yüksek valisi olacaktır. Yani oranın da başkanıdır. Bu yüzden kendisi benzer şekilde ayrıca Katoliklikteki Papa seviyesindedir. Dolayısıyla protokoller de bu kutsaliyet çevresinde şekillenir.
İnsan tahtına değil bahtına oturur derler ya, 2. Elizabeth'in kraliçe olması da kaderin bir cilvesidir. 2. Elizabeth'in amcası 1936'da 11 ay kadar krallık yaptıktan sonra tahttan çok dramatik bir biçimde çekilir ve tahtı kardeşi 6. George'a bırakır. Çekilme nedeni ise ısrarla Amerikalı bir dul olan Wallace Simpson'u karısı yapmak istemesidir. Tabii ki aile ve hatta meclis buna şiddetle karşı çıkar. Neticede 11 aylık bir gerilimin sonunda Edward "başlarım sarayına da tacına da" diyerek radyodan meşhur veda konuşmasını yapar ve tahttan çekilir. Karısıyla beraber Fransa'ya gönüllü sürgüne gönderilir. Evlendiğinde düğününe kraliyet ailesinden kimse gelmez. Bir iddiaya göre aşık olduğu Amerikalı dul Wallace Simpson aslında İngiliz gazetelerine göre bir Nazi işbirlikçisidir ve aşkı sadece kraliçe olabilmek içindir. 11 aylık krallığı süresince yaptığı işlerden biri Türkiye'yi ziyaret etmek olmuştur ve İstanbul'a geldiği gece çok iyi ağırlanmıştır. Atatürk'le de oldukça yakındır. Tahtı terk etmek zorunda kalmasının Atatürk'ü üzdüğü söylenmektedir. Abisi 8. Edward'ın atom mühendisliğine de Britanya kraliyet ailesine de lanet olsun, atom fiziği de profesörlük de yerin dibine bassın, bundan sonra başka bir adam olacağım diyerek krallığını aniden bırakması sonucu tahta çıkan 6. George ise tahta çıkmasının akabinde 2. Dünya Savaşı sebebiyle stresli yıllar geçirmiştir. Bu dönem ardından 1952'de akciğer kanserinden ölmüştür. 1953'te yerine ise kızı, yani videomuzun konu kahramanı olan 2. Elizabeth geçmiştir. 6 Şubat 1952'de tahta çıktığında topluluk başkanı ve 7 ülkenin, ki bu ülkeler Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan ülkeleridir, hepsinin kraliçesi olmuştur. Saltanatının başında Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'nin lideri, Henry Truman, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, Churchill ise onun başbakanıdır. Kraliçe dünyanın en zengin ve en güçlü kadınıdır. İstediği ülkeye vizesiz, pasaportsuz gidebilir. Dünyada hiçbir kanun onu yargılayamaz. Kanunları, başbakanları değiştirebilir. Hükmündeki her yerde istediği mala el koyabilir. Kraliçe olmadan önce 2. Elizabeth Edinburgh Dükü Philip ile evlenmiştir. Evliliğinin 71 yılının 66 yılını kraliçe olarak geçirmiştir. Bir erkek için ağır bir yük olsa gerek. Belki de bu yüzden kocası Philip bu yükü evliliğin ilk yıllarının ardından kraliçeyi başka kadınlarla aldatarak geçiştirmeye çalışmıştır. Kocası Philip tarafından defalarca aldatılsa da güçlü kraliçe işleri yoluna koymayı bilmiştir. Kraliyet, kraliçe aldatılmaz diye bu iddiaların hepsini yalanlamıştır. Olaylarda adı geçen 2 kadının da daha sonra intihar ettiği haberler tarafından duyurulmuştur. Devam eden yıllarda çiftin en adında bir kızı, Andrew ve Edward adında 3 erkek çocukları olmuştur. Veliaht olan Prens Charles, İngiltere tarihinin en uzun süre taht bekleyen prensidir. Kraliçe Elizabeth'in hayatının hep neşe ve gururla geçtiği söylenmez. Mesela Andrew'i evlendirdiği ilk gelini York Düşesi Sarah Ferguson'un Amerikalı bir milyarderle kocasını aldatması onu derinden sarsmıştır. Başka bir zaman başka bir milyarder iş adamı ile de prensi aldatan Sarah, Akdeniz'de kaçamak yaparken sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştır. Hem de bu sefer üstsüz görüntüleri basına çıkmıştır. Dahası yeni gelinin sevgilisine ayaklarını emdirirken çekilen görüntülerinin basına sızması bu evliliğin sonunu getirmiştir. Bu olayla kraliyet mensubu olsa da asilzadelerin fantezilerinin pek de yaratıcı olmadığı gözlemlenmiştir. Çocuklarından yüzü gülmeyen kraliçenin başkaca sorunları da olmuştur. Tek kızı olan Anne de kocasıyla bir müddet ayrı yaşadıktan sonra boşanmış, aynı yıl içinde başka biriyle evlendirilmiştir. Kraliçe kardeşi Margaret sayesinde de yüzü gülmemiştir. Margaret sevgilisiyle yaptıklarıyla kraliyete utanç vermiştir. Kendinden 16 yaş büyük ve soylu olmayan sevgilisi Peter Tomsend prensesi uyuşturucu ve alkole alıştırmıştır. Seks partileri ve eşcinsel ilişkiler yaşadığı iddia edilen prensesin dedikodularının önüne almak için kraliçe prensesi de bir soylu ile evlendirerek bu konuyu kapatmıştır. Diğer bir skandal ise oğlu Prens Charles ve Lady Diana'nın evliliklerindeki sorunlardır. Diana prense aşık olsa da prens başkasına aşıktır. Resmi olarak evli olsalar da ayrı bir hayat yaşamaktadırlar. Diana, Elizabeth'in bu durumu görmezden gelmesine karşılık inadına kraliyet kaidelerini zorlamış, halktan bir insan gibi içinden geldiği şekilde yaşamış, kraliyet ailesinin dekolte ve kısa etek giyme yasağını yok sayan kıyafetler giymiştir. Devamında onun adı da başka erkeklerle geçmiştir.
Diana adına ayrı bir video yapacağımız için bu konunun detaylarına girmeden boşandığını söyleyebiliriz. Prens Charles ile boşanmasının ardından halkın prensesi olarak anılan Diana, 1997 yılında erkek arkadaşı ile Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Diana'nın öldüğü sırada tatilde olan Kraliçe Elizabeth'in sessizliği ve bayrakların yarıya indirilmesine müsaade etmeyişi kamuoyunda tepkileri beraberinde getirmiştir. Nihayetinde Diana'nın ölümünün ardından kraliyet içinde Prens Charles geriliminin bittiği söylenebilir. Ortanca oğlu Prens Andrew hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan tecavüz davası ise onu sarsan en büyük skandallardandır. Bu iddia kraliyetin itibarına koyu bir gölgenin düşmesine sebep olmuştur. İddialara göre Prens Andrew'in yakın arkadaşı Amerikalı Yahudi milyarder Jeffrey Edward Epstein tarafından prense cinsel fanteziler için kadınlar sunulmaktadır. Reşit olmayan çok sayıda kız çocuğunu yakın dostlarına pazarladığı iddia edilen Epstein, prense de iddiaların ayrıntılarına göre Virginia Roberts adında bir kadın götürmüş, prens de bu kadına tecavüz etmiştir. Skandal sonrası Kraliçe Elizabeth oğlu Prens Andrew'in kraliyet görevlerine son vererek maaşını kesmiştir. Bu iddia sonucunda eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Bill Clinton'ın da bir dönem arkadaşlık yaptığı Epstein, reşit olmayan kadınlarla cinsel ilişkiye girmek ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanmıştır. Malikanesinin bulunduğu dev arazisinde yapılan baskınlarda pek çok yerde seks odaları ve bu yolda kullanılacak araç gereçler bulunmuştur. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, 10 Ağustos'ta New York'ta tutulduğu cezaevinde ölü bulunmuştur. Daha sonra Epstein'in intihar ettiği açıklanmıştır. İntihar mı etti, öldürüldü mü tartışma konusudur. Ancak konuşsaydı pek çok milyarderin rahatsız olacağı şüphesizdir. İşte dünyanın hüküm süren en uzun ömürlü kraliçesi ve Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarı Elizabeth'in hayatı böyledir. Bu hayat öyküsünde açıkça görülüyor ki mutluluk ne saltanatta, ne güçte, ne paradadır. Ne de istediğimiz her şeye sahip olmaktadır. Mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir. Onu inşa etmek gerekir. Biz olduğumuz için seven, hayatı paylaşabileceğimiz insanlarla sahip olduklarımızın tadını çıkarmaktır.